Çanakkale'de merminin bittiği an, bazı Mehmetçikler için savaş bitmedi. O an, yalnızca savaşın şekli değişti. Çünkü siperin ucunda başlayan esaret, denizin ötesinde başka bir yalnızlığa açılıyordu. İngilizlere esir düşen Osmanlı askerlerinin bir bölümü önce Linni'de tutuldu, ardından 13 Ekim 1916'dan itibaren Kıbrıs'a, Mausa'daki karakol ya da kaynaklarda geçen adıyla Karaolos bölgesindeki esir kampına sevk edilmeye başlandı. Kamp yerinin seçilmesinde bölgenin şehirden görece uzak oluşu kadar yeraltı su kaynaklarının görece elverişli olması da etkiliydi. Akademik kaynaklar bu kampın yalnızca bir geçici barınma alanı değil, yıllara yayılan ağır bir esaret mekanı olduğunu gösterir. Mausa'ya varış, bu askerler için yalnız coğrafi bir nakil değildi. Aynı zamanda zihinsel bir kırılmaydı. Çünkü Gelibolu'dan, Limni'den ve başka sevk noktalarından gelen esirler, savaşın ortasından kopup Akdeniz'in ortasında yabancı bir adaya getiriliyorlardı. Otello Kulesi çevresine yanaşan gemilerden yalnız yürüyebilen askerler değil, yaralılar ve ölüler de indiriliyordu. Kaynaklarda, bazı sevkiyatlarda kasalar içinde taşınan cenazelerden ve ağır yaralılardan söz edilir. Kıbrıslı Türklerin limanda ya da yol boyunda gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadıkları, buna karşılık bazı esir askerlerin "Ağlamayın anneler" diyerek çevredeki kadınları teselli etmeye çalıştıkları anlatılır. Bu ayrıntı, Kıbrıs'ta Çanakkale esirleri üzerine çalışan Urbi Keser'in metinlerinde ve ona dayanan aktarımlarda özellikle vurgulanır. Esaretin ilk günü bile güvenli değildi. Mausa'ya ulaştırılan askerlerin bir kısmı, daha kamp hayatı tam kurulmadan, sevk ve yerleştirme sırasında yaşanan kazalarda hayatını kaybetti. İngiliz idaresi açısından bu insanlar birer esir numarasıydı. Fakat birbirlerinin gözünde onlar hala aynı cepheden gelen, aynı toprağı savunmuş, aynı susuzluğu çekmiş askerlerdi. Mausa Karakol Kampı'nın ilk günlerinde yaşanan ölümler, kampın daha baştan bir barınak değil, uzatılmış bir cephe olduğunu gösteriyordu. Burada mermi sesi yoktu belki ama yorgunluk, hastalık, açlık ve iklim kendi savaşını sürdürüyor, askerleri her gün biraz daha tüketiyordu. Karakol kampındaki hayatın merkezinde eksiklik vardı. Ekmek eksikti. Et eksikti. Gölgede dinlenmek bile eksikti. Sıcak, taş duvarların ve kuru toprağın üstüne çöküyor, Akdeniz güneşi savaşın ateşini başka bir biçimde sürdürüyor gibiydi. Kaynaklarda esirlere verilen yiyeceklerin niteliği son derece çarpıcı biçimde anlatılır. Tahta talaşı karıştırılan, öğütülmüş keçi boynuzu ile çoğaltılan, yağsız kabakla desteklenen kötü beslenme düzeni, kampın hafızasında en çok da gara ekmek ifadesiyle kalmıştır. Bazı anlatımlarda yere dökülen hamur parçalarının bile toplanıp yeniden kullanıldığı, süpürülen kırıntıların yeni ekmek hamuruna katıldığı aktarılır. Esirler için bu yalnızca kötü bir yiyecek değildi. İnsan onurunun her gün biraz daha aşındığı bir tecrübeydi. Açlık tek başına gelmiyordu. Sıcak hava, sivrisinek ve tatarcık istilası, kampı geceleri de dinlenilemez hale getiriyordu. Hastalıklar, özellikle güçten düşmüş bedenler üzerinde daha yıkıcı bir etki bırakıyordu. Kampta tutulan Osmanlı askerlerinin sayısının binlerle ifade edildiği, koşulların sağlık açısından ağırlaştığı ve ölümlerin yalnız ilk sevk günlerine değil, bütün kamp sürecine yayıldığı akademik kaynaklarda belirtilir. Kıbrıs belleği üzerine yapılan çalışmalar, Karakol Usera, eğik çizgi, karakol kampında yaklaşık 6.732 Osmanlı askerinin tutulduğunu ve yaklaşık 250 kadarının kötü koşullar, hastalıklar ya da kaçış girişimleriyle bağlantılı nedenlerle hayatını kaybettiğini aktarır. Bu rakamlar, kampın yalnız bir bekleme yeri değil, Çanakkale Savaşı'nın uzayan bir yarası olduğunu göstermektedir. Fakat Mausa'daki esaret yalnız yoklukla hatırlanmaz. İnsan ruhu, en ağır şartlar altında bile kendine küçük direnme biçimleri bulur. Bu kampta da öyle oldu. Esirler, boncuklardan yılanlar yaptı. Zeytin çekirdeklerinden tesbihler işledi.
sigara ağızlıkları, küçük kutular, üzerinde Turkish Prisoners yazan el emeği eşyalar üretti. Bu nesneler yalnız zaman geçirmek için değil, insanın kendisine "ben hala bir şey yapabiliyorum" deme ihtiyacı için ortaya çıktı. Kampın bugün hala en sarsıcı sembollerinden biri ise Can Bulat Müzesi'nde korunan komodindir. Akademik ve müze kaynaklarında aktarıldığına göre 1802 numaralı Onbaşı Hüseyin, 1841 numaralı Nefer Ramazan ve 10278 numaralı Nefer Sinan tarafından süslenen bu eşyanın üzerine 1335 senesi Temmuz 20 tarihiyle birlikte şu cümle kazınmıştır: "Ah felek, yandı yürek, zalim esaret." Bu cümle, kampın bütün tarihini tek başına taşıyacak kadar ağırdır. Bu satırların önemi, yalnız duygusal oluşunda değil, somut bir eşya üzerinde korunmuş olmasındadır. Çünkü çoğu esir sesi zamanla kaybolur, isimler silinir, defterler dağılır, mektuplar yok olur. Ama bir komodinin üzerine kazınmış 3 kelime, 100 yıl sonra bile o odanın havasını taşır. Ah felek, bir sitemdir. Yandı yürek, bir iç yanışın kaydıdır. Zalim esaret ise savaşın cephe gerisindeki en net tanımıdır. Bu cümle, Çanakkale'de mermiden kurtulup esarette yavaş yavaş tükenen askerlerin ortak sesi gibidir. Kamp hayatının içinde Kıbrıslı Türklerin yardımı da vardı. Bu yardımlar her zaman açıktan yapılamıyordu. Çünkü İngiliz idaresi Osmanlı esirlerine yakınlık gösterenleri kuşkuyla izliyordu. Buna rağmen bazı Kıbrıslı Türk aydınlar, din adamları ve yerel önderler esirlere ulaşmaya çalıştı. Bunlardan biri Mustafa Nuri Efendi'ydi. Kaynaklarda onun esirlere Kur'an-ı Kerim ulaştırmak, moral vermek ve dini destek sağlamak için çaba gösterdiği aktarılır. Fakat aynı kaynaklar, kamp çevresinde jurnalciliğin de bulunduğunu, bazı Kıbrıslı Türk ileri gelenlerinin bu yardımlar yüzünden İngiliz yönetimi tarafından baskı gördüğünü ve hatta hapsedildiğini belirtir. Yani esir kampı yalnız içeridekileri değil, dışarıda onlara insanlık göstermek isteyenleri de sınamıştır. Bu noktada ihanetle yardım arasındaki çizgi incedir. Esirlere ulaşmak isteyenlerin her adımı izlenirken, bazı yerel işbirlikçiler bu girişimleri yetkililere haber veriyordu. Böylece bir ekmek parçası, bir Kur'an, bir selam ya da bir kaçış hazırlığı bile ağır sonuçlar doğurabiliyordu. Kıbrıs'taki Çanakkale esirleri meselesi tam da bu yüzden yalnız Osmanlı askerlerinin değil, Kıbrıslı Türk toplumunun da hafızasına kazınmıştır. Çünkü kampın tel örgüsü yalnız içeriği değil, dışarıdaki vicdanı da çevrelemiştir. Ve elbette kaçış düşüncesi. Esaretin olduğu yerde kaçış fikri de vardır. Karakol kampından kaçmaya çalışan Mehmetçikler bazen tünel kazarak, bazen gece karanlığında tel örgülere yaklaşarak, bazen de dışarıdan gelen yardımlarla kurtuluş yolu aradılar. Bazıları başarılı oldu, bazıları yakalandı. Bazıları ise bu girişimler sırasında hayatını kaybetti. Kıbrıs'taki sözlü tarih ve yerel tarih anlatıları, Ergenekon köyü civarında Esirler Mağarası diye anılan bir saklanma noktasından ve bazı firarilerin köylüler tarafından korunmaya çalışıldığından söz eder. Sadrazam köy çevresine bağlanan anlatılarda, esirlerin kaçış izlerinin Kıbrıs'ın kuzeybatısına kadar uzanan bir hafızaya dönüştüğünü gösterir. Bu noktalar her zaman tam askeri raporlarla değil, yerel hafızayla desteklenir. Ama hepsi kampın yalnız kapalı bir alan değil, ada boyunca yayılan bir insanlık meselesi olduğunu anlatır. Bugün Mausa'da sessizce bekleyen mezarlar bu hikayenin en ağır kapanışını oluşturur. Ulvi Keser'in çalışmalarına dayanan aktarımlarda kampta yatan şehitlerden 33'ünün kimlikli, 217'sinin ise isimsiz olduğu vurgulanır. Bu sayı yalnız ölüm istatistiği değildir. Aynı zamanda hafızanın nasıl eksildiğinin kaydıdır. Çünkü isimsiz mezar yalnız bir kaybı değil, bir annenin bilmediği bir sonu, bir köyün dönmesini beklediği ama dönemeyen bir oğlu temsil eder. Çanakkale'de savaşan Mehmetçiklerin bir kısmı bugün Çanakkale şehitliğinde değil, Akdeniz'in ortasındaki bir adada
Mausa'da sessiz nöbet tutmaktadır. Mausa Karakol Esir Kampı'nın hikayesi bize şunu hatırlatır. Esaret, savaşın bitmesi değildir. Bazen savaş bitti sanıldığı anda başlar. Bazen kurşundan kurtulan asker, ekmekten, sıcaktan, yalnızlıktan ve unutulmaktan yenilir. Ve bazen en büyük ağıt, cephede değil, bir komodinin üstüne kazınan 3 kelimede saklıdır. Ah felek, yandı yürek, zalim esaret.